Evet, şimdi kekimiz baton bir kalıpta pişireceğim sevgili seyircilerim. Bakın şu anda içini kağıt ile kapladım. Oktay Usta nasıl kestin derseniz hemen kağıdını isterseniz çıkartabilirim. Şöyle kesilmiş bir kağıt görüyoruz. Kalıba göre ölçüyorsunuz sevgili seyircilerim. Sonra her tarafından böyle yanları 3'e böldüğünüz zaman şöyle kalıbının ortasına getirip şöyle getireyim isterseniz. Şöyle getiriyorsunuz. Kestiğiniz kağıda kalıbı koyuyorsunuz. Yanlarından böyle kulakçıklarını kestik. Sonra da böyle getiriyoruz. Şuralar ortaya gelsin. Şöyle getir. Şurası iç kısımda kalsın. Sen de gel canım şuraya içeri. Yanları da kenarlardan içeri doğru geldiği vakit sevgili seyircilerim içi kaplanmış oluyor kağıt ile. Kekimizde 2 adet yumurta var. Burada 1,5 su bardağı un. Toplamda gramajı olarak sevgili seyircilerim 150 ile 160 gram civarında. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağı esmer şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çorba kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozumuz. Burada da sevgili seyircilerim 200 gramlık böyle paket halindeki çikolatayı hiç bozmadım. Bu haliyle sütlü çikolatayı kekin üstüne bırakacağım. Kekle çikolata aynı anda fırına gidecekler. Fırının orta katın bir altında 160 derecede pişecek. Hiç mikser kullanmadan hazırlanabilen, son derece kolay hazırlanan güzel bir kek olacak sevgili seyircilerim. Önce şöyle alanı açayım. Sevgili seyircilerim, esmer şekeri döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sevgimizi vererek hazırlıyoruz tüm tatlarımızı. Eğer yoğun şekerle seviyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. Ancak şurası çok güzel, tam yeterli sevgili seyircilerim. Ekstradan şeker eklemezseniz iyi olur. Evet, yumurtayı kırıyorum. Sevgiyle geliyor bakın. 2 tane yumurta. Yumurtalarımız 60 gramlık ve oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında olduğu zaman performansı iyi oluyor. 2 yumurtayı aldık. Evet, hemen ellerimizi suya tutuyor. Ve sevgili seyircilerim, yumurta şeker ikilisini güzelce karıştırıyorum. Mikser kullanmadan hazırlayacağız. Evet, 3 dakika kadar karıştırdım. Hiç mikser kullanmadan. Şeker erimiş oldu yumurtanın içinde. Bak, kıvamı da görüyoruz sevgili seyircilerim. Son derece güzel. Buraya 1 çorba kaşığı dolu dolu kakao ekliyorum. Kakao ile de şimdi bir karıştıracağım burada. Daha henüz diğerlerini koymadım. Çikolata görüntüsüne yavaş yavaş adım adım şöyle bir ilerleyelim, bir görelim. Sevgili seyircilerim, bak şimdi kıvam biraz daha koyulaşır. Görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bize. Sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Şimdi sevgili seyircilerim, sırasıyla gidiyoruz. 1 çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Parlayacak, şimdi göreceğiz. Parlar mısın canım? Sevgiyle parla da görelim seni. Bak, yağı verince kıvamda bir koyulaşma meydana gelir. Onu da paylaşayım. Aşama aşama gidiyorum ki nasıl bir değişikliğe uğruyor, değişime uğruyor onları görelim. Bak, görüyor musunuz? Koyulaştı. Böyle bir koyu kıvam ortaya çıkıyor. Hemen buraya 1 çay bardağı süt veriyorum. Süt yoksa, evinize baktınız süt yok, sulu yoğurt var. Hemen yoğurt koyun sevgili seyirciler. 2 kaşık yoğurt koyabilirsiniz. Mutfakta çareler bitmez diyoruz ya. İşte oradan yola çıkarak. Tamam, şimdi sırasıyla ilerliyor. Un ve kabartma tozuna geldi sıra. 1 su bardağı önce unu döküyorum. Buraya 1 paket kabartma tozunu döktüm. Önce burayı bir karıştırayım. Yarım bardak unum burada bekliyor. Onu da az sonra ilave edeceğim. Ama kıvamını tam böyle net göreyim. Ondan sonra ilave edeyim istiyorum. İhtimale bırakmak istemiyorum. Çok aşırı da koyu olmasın. Kıvamını burada bir yakalayayım şimdi. Canım benim. 1 bardak unu döktükten sonra bir kıvamını paylaşalım. Sevgili seyircilerim, kıvam yumuşak, yani akıcı.
tam net bir şekilde 1,5 su bardağı unu eklediğimiz zaman bizim kekimizin kıvamı ortaya çıktı. Öncesi ve sonrası görelim mi? Akıyor, sevgiyle akıyor. Evet, buradan sonra kalıba gidiyor. Değerli seyircilerim, kek gerçekten çok güzel oldu. Duble çikolatalı kahvenin yanında bir güzel olur. Şu güzelliği görüyor musunuz? Çikolata hafiften keke değdi. Ölçümüz böyle bir boton kalıba göre tam birebir. Ölçüsü 22 santim. İç boy mesafesi. Derinliği de yaklaşık olarak 11-12 santim civarında sevgili seyircilerim. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına yalnız veriyoruz. Fırının orta katın bir altında. Çünkü çikolatanın yanmaması gerekiyor. Alttan gelen ısıyla, sevgiyle pişiyor. Piştikten sonra süresini sizlerle paylaşacağım. Saatime bakıyorum. Haydi bakalım. Canım, iyi yolculuklar dilerim. Seni bekliyoruz sevgiyle. Hadi bakalım, gidiyor fırına. Fırın orta katın bir altında 160 derece alt üst pişirme bölümünde. Artık buradan sonra bekliyoruz. Değerli seyircilerim, şimdi şu anda saatime bakıyorum. Tam yarım saat geçti. Yarım saat sonra fırınımızın kapağını açıyorum. Bol çikolatalı keki şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Gelir misin canım bana doğru? Gel 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 gel, sevgiyle gel. Şimdi burada, çünkü çok kalın bir kek değil. Ondan dolayı bir kontrol yapayım. Pişmiş mi? Sıvı geliyor mu? Sıvı geliyor. Sıvı, bir de yandan şuradan deneyeyim. Çikolatasız yerinden deneyeyim. Evet, buradan da geliyor. Pişmeye devam etsin. Öyleyse bir 10 dakika daha pişmeye devam ediyor. Şu an 30. dakikada kontrolümüzü yaptık. Pişmeye devam edecek. Üzeri bol çikolatalı nefis bir kek çıkacak birazdan. Kekimiz fırından çıkıyor sevgili seyircilerim. Gel bakalım canım, sevgiyle gel. Üzeri bol çikolatalı güzel bir kek oldu. Şu anda süremize bakıyorum sevgili seyircilerim. 40 dakika oldu. Tam 40 dakika oldu. Fırından alma vakti geldi artık. Canım benim. Evet sevgili seyircilerim. Çikolatalı kekimiz fırından çıkıyor. Şöyle bol çikolatası. Şöyle, hatta şuraları biraz bastırayım. Çikolatasını görelim. Görüyor musunuz? İlla şimdi hemen burada aklıma geldi sevgili seyircilerim. Bütün çikolata parçası olacak diye bir kural yok. Böyle küçük parça çikolatalar da koyabilirsiniz üzerine. 160 derecelik fırında sevgili seyirciler 40 dakika pişti. Artık soğumaya bırakıyoruz. Güzel, yanında kahve ile birlikte bir güzel gider. Pratik, kolay bir kek tarifi. Mükemmel bir kek tarifini paylaştım sizlerle. Soğuması için bekletiyorum.